Herkese merhabalar. Ben Sapsis AI ekibinden Emir. Bugün sizlere chatbot ile nasıl rezervasyon alabilirsiniz, toplantılarınızı nasıl planlayabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. Öncelikli olarak ihtiyacımız olan bazı modüllerden bahsedeyim. Öncelikle bir chatbot modülüne ihtiyacımız var. Tablo modülüne, görev modülüne ve aynı zamanda takvim modülüne ihtiyacımız olacak bu işlemi gerçekleştirirken. Dilerseniz direkt chatbot'tan başlayabilirim. Sizlere açıklama kısmında bir Drive linki vereceğim. Bu Drive linkinden İçerideki dosyayı indirerek dilerseniz bu yapmış olduğum chatbot'a, tabloya ve gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Bütün bilgileri Drive linkinin içerisindeki dosyadan kopyala yapıştır sistemiyle bütün toplantı planlama, rezervasyon alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ben şimdi önce chatbot'tan başlayacağım. Sizlere chatbot'u aktaracağım. Şimdi chatbot'umuza giriyoruz. Sizlere yine daha demin söylediğim gibi Drive'de vermiş olduğum chatbot JSON'ını kopyalayıp direkt bu ekranda chatbot'a gelerek Ctrl V'ye basarak yani yapıştır yaparak direkt içeriye aktarabilirsiniz. Ben şimdi bu chatbot'uma giriyorum. Bu şekilde bir chatbot karşılayacak sizlere. Burada değiştirmemiz gereken bazı kısımlar olacak. Burada API bloklarını değiştirmemiz gerekecek. API bloklarının içerisini değiştirmemiz gerekecek. Bir tag vermemiz gerekecek. Yani etiket vermemiz gerekecek. Tablo yapımızı oluşturmamız ve görev akışımızı oluşturmamız gerekecek. Dilerseniz öncelikli olarak API isteklerinden bahsedeyim. API isteklerinde burada bir takvim oluşturmalıyız ve aynı zamanda da site ID'mizi almalıyız. İki farklı işlem gerçekleştireceğiz burada. Öncelikli olarak takvim oluşturabilmek için yukarıda çıkan karta tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. Takvim nasıl oluşturabilirsiniz? Takviminizi nasıl entegre edebilirsiniz? Bunlardan bilgi alabilirsiniz. Ben şimdi buradan ID Finder'dan kendi oluşturmuş olduğum takvimin ID'sini alacağım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki takvimlerim var. Ben kendi takvim ID'mi içeriye yapıştırıyorum. Kalender IDs bölümüne buradan kendi zaten şu an halihazırda benimki vardı. Buna yapıştırıyorum. Site ID'm ise yine ID Finder'da bulunan site ID olarak burada gözüküyor. Bunu da aynı şekilde yapıştırıyorum. Site ID bölümüne bunu da yapıştırıyorum. Aynı işlemi diğer blok içinde gerçekleştireceğim. Kalender ID ve site ID'yi buraya da yapıştırmış olmanız gerekiyor. Daha sonrasında yapılacak olan işlem ise burada bir etiket yapısı olacak. Yukarıya direkt etiket yazabilirsiniz. Etiketlere ulaşabilirsiniz. Buradan bir etiket oluşturup daha sonrasında da bu etiketi içeride kullanabileceksiniz. Şu şekilde göstereyim. Etikete tıklıyorsunuz. Daha sonrasında artı işaretine tıklayıp oluşturmuş olduğunuz etiketi buradan seçebiliyorsunuz. İşte gereksiz vesaire gibi burada etiketlerimiz varmış bizim. Ben randevu planlama etiketini yaptım burada. Daha sonrasında bir tablo yapımız olacak. Bu tablo yapımızın içerisinde de bu gibi bilgilerimiz bulunuyor. Bütün bu tablonun da içeriğini yine JSON olarak sizlere ileteceğim. Direkt kopyala yapıştır mantığıyla tablonuzu da içeriye aktarabileceksiniz. Hatta şu şekilde tablomuzu da gösterelim. Şu şekilde tablomuz da şu an burada böyle hali hazırda bulunuyor. Ve aynı zamanda bir görev akışı mevcut. Bu görev akışı da şu şekilde oluyor. Şu şekilde göstereyim. Bir de burada görev oluşturma bloğu mevcut. Burada da hangi isim, soy isimle ve hangi telefon numarasıyla bir görev oluşturulmuş bunları bahsediyor. Toplantı planlanmış bunları bahsediyor. Yine bir görev akışınız olmalı. Buradan yeni bir akış oluşturabilirsiniz. Ben hatta şu an yeni akışı oluşturamıyorum ama buradan işte dilediğiniz bir akışı örneğin ben satış süreci diyeyim. Bunu satış sürecine aktaralım. Chatbot'uma geldim. Görev oluştur bloğunun içerisinde mesela burada ben satış süreci diyeyim. Yeniye aktarsın ya da işlem başladı diye aktarsın. Burada sahibi ve atanan kişisi de ben olmak istediğim için bunları kendim seçiyorum. Şimdi yapmamız gereken bir diğer işlem ise
Hatta şu API bloklarından da bahsedeyim çok kısaca. Bu bloklarda yapılmış olan işlemde şurada dilerseniz buradan başlangıç tarihi ve bitiş tarihini aralığını alıyoruz. Ve burada da interval denilen bir değer var. Bu interval alınacak olan toplantının kaç dakika olduğunu belirten değer. Bunu kendinize göre değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda işe başlangıç saatini belirtiyoruz burada 9 olarak ve bitiş saatinde 18 olarak belirtmişiz. Bunları kendinize göre de planlayabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz bir kontrol edelim. Bütün işlemleri gerçekleştirdikten sonra bu değişiklikleri yaptıktan sonra bakalım nasıl çalışıyor. Hemen buradan ben ziyaretçi ekranından bir test yapacağım. Balonu aç diyorum. Merhaba dede. Size nasıl yardımcı olabilirim? Rezervasyon istiyorum diyeceğim. Rezervasyon yapmak isteyen kullanıcı için artık gerekli fonksiyonlar çalışacak. Bu fonksiyonlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Şimdi gördüğünüz gibi adınız, soyadınız ve telefon numaranız olarak bizden bilgileri istedi. Bunları nereden istedi? Bu fonksiyonları yine sizin oluşturmanız gerekecek. İçeriye bir chatbot aktardıktan sonra bu 3 yıldıza basarak fonksiyonlar bölümünden burası sizde boş olacaktır. Buradan yeni ekle diyerek bir fonksiyon oluşturmanız gerekiyor. Bu fonksiyonların birebir aynı olması gerekmekte. Çünkü burada bir filtreleme işlemleri mevcut. Bu filtrelerden geçebilmesi için isimin, açıklamanın ve parametrelerin hepsinin birebir aynı olması gerekiyor. Bu fonksiyonların hepsini de gerekli Drive linkinde sizlerle paylaşıyor olacağım. 4 farklı fonksiyonumuz var. Burada müsaitlik zamanını kontrol eder, planlama sağlar ve oluşturma sağlayan bloklarımız, fonksiyonlarımız mevcut. Bir de get current time dediğimiz yani anlık olarak zamanı alan bir fonksiyonumuz mevcut. Bu fonksiyonların hepsinin mutlaka olması gerekiyor. Şimdi burayı dolduralım. Bu şekilde dolduruyorum. Şimdi benden meeting planning fonksiyonum çalıştı. Öncelikli olarak daha sonrasında check availability çalışacak, get current time çalışacak ve en sonunda create booking event fonksiyonum çalışacak. Şimdi burada önce isim, soyisim ve numara bilgisini talep etti. Burada dilerseniz mail adresi de alabilirsiniz. Ekstra olarak bir parametre ekleyip mail adresi de alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ise burada zamanı kontrol ediyor. Check availability'ye giriyor ve şimdi bana uygunluk durumuna göre bakın bir tablo çıkarttı. 26-27 Temmuz'u vermiş. İşte 28 Temmuz'u vermiş. Bunların arasından bir seçim sağlayabilirsin diye bana bir seçenek sundu. Ben dedim ki işte 30 Temmuz olsun. 30 Temmuz saat 11 olsun diyorum. Şimdi bu vermiş oldu. Bu yapay zekanın kendi çıktısı. Burada yapay zeka bu şekilde de verebilir. Gün bazlı da verebilir. Yani burada artık yapay zeka karşıdaki kullanıcıya uygunluk durumlarına göre bir sonuç veriyor. Şimdi bana 30 Temmuz için çarşamba günü olduğunu söyledi ve saat 11'de onaylıyor musunuz dedi. Ben bunu onaylıyorum. Onaylıyorum dedim. Ve burada artık rezervasyonu oluşturmak için Create Booking Event fonksiyonunu çağıracak. Hatta şu şekilde de gösterebilirim. Anlık olarak nasıl işlem sağlandığını da bu ekrandan kontrol edebilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada biz bu chatbot'u hazırlarken her şeyi açıklayıcı olması amacıyla gerekli gizli blokları yerleştirdik. Hangi işlem gerçekleşmiş ve nasıl bir çıktı almışız? Bunların hepsi bloklarda mevcut ve gözüküyor görmüş olduğunuz gibi. 30 Temmuz olarak oluşturdu. Başka yardımcı olabilir miyim dedi. Artık rezervasyonumuz oluşmuş oldu. Fakat bir kural daha var. Nasıl bu fonksiyonların çalışacağını bizim yapay zekaya da öğretmemiz gerekiyor. Yani hangi zamanlarda nasıl çalışacağını bunu öğretmemiz gerekiyor. Bu yüzden AI prompt'ta şu şekilde bir işlem sağlıyoruz. Şimdi chatbot'uma geliyorum. Chatbot'ta
Hemen bu kısımda ayarlarda Chatbot AI Prompt var. Bu prompt'u da ben Drive linkinde sizlere paylaşacağım. Tamamen birebir aynısını yazabilirsiniz. Sadece ofis adresinizi değiştirebilirsiniz buradan. Bu fonksiyonun aynısını yazdığınız takdirde bu işlemler sırasıyla gerçekleşecektir. Buraya eklemeler, çıkartmalar yapabilirsiniz. Kendinize özelleştirebilirsiniz. Kendinize göre değişiklikler yapabilirsiniz. Burada artık tamamen sizin kendi hayal gücünüze ve kullanım durumunuza göre değişkenlik gösterebiliyor. Fakat halihazırda hazırlanmış ve sırasıyla çağrılmış olan fonksiyon şekli burada belirtilmiş. Biz sizin için bunları hazırladık. Direkt kopyala yapıştır mantığıyla basit bir şekilde toplantı planlayabiliyorsunuz. Aslında süreç bu kadar basit. Bakalım toplantımız planlanmış mı? Tablolara girelim. Rezervasyonlara tablomuza gelelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir rezervasyonumuz oluşmuş. 26 Temmuz tarihli saat 11'de. Görevlere gelelim. Oluşturmuş olduğumuz görev. Evet, Emir ile toplantı planlandı. 26 Temmuz saat 11'e bir toplantı planlandığını bizlere bildirmiş. Şimdi bundan sonra bir sonraki videomuzda da bu toplantı planlandıktan sonra nasıl sizlere hatırlatma gelir, WhatsApp'ta nasıl hatırlatma alabilirsiniz, mailden nasıl hatırlatma alabilirsiniz, bunlardan bahsediyor olacağım. Şimdilik videomuz bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.